Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz boyunluğumuzu öreceğiz. Bir önceki videomda beremin yapılışını anlatmıştım. Bereme takım olarak aynı ipten bir tane de boyunluk öreceğiz. Sizlere anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. Boyunluğuma da berem gibi alt taraftan başlıyoruz. 88 ilmekle 12 sıra lastiğimizi örüyoruz. Daha sonra ahududu modelimizi kurup 6 sıra ahududu modelimizi yapıp daha sonra lastiğimizi yapıp bitiriyoruz ve yan dikişini yapıp tamamlıyoruz. Kolay arkadaşlar, çok kolay. Buyurun hep beraber başlayalım. 4 numaralı şişimize 86 ilmek atıp lastiğimizi örüp gelelim. Beremin başlayışıyla aynı. O şekilde başlayıp 88 ilmeğimi atıp 12 sıra lastiğimi de örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 4 numaralı şişime toplamda 88 ilmek attım. 12 sıra boyunca bir ters bir düz örgü lastik örgümü ördüm. Şimdi ahududu modelimizi kurulumunu yapacağız. Burada da aynı şekilde ilmek atışlarımı işte lastik örgümü aynı berede yaptığımız gibi başladığımız gibi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizi kurmak için en başta ilk ilmeğimi boşaldım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir tane düz. 2 tane ters. Bir tane düz ve 2 tane ters. Bir tane düz, 2 tane ters. Evet, modelimizi bu 2 ters bir düz örgü örerek kurulumuna başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Örgümüzün tabi düz tarafındayız. 2 ters, bir düz. 2 ters, bir düz. 2 ters, bir düz. Aynı beredeki ahududu modelimizi yine burada çalışacağız. Aynı sayılarla başladık. Evet. 2 ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Kurulumuna ön taraftan başladık. Evet, terslerimizi ördük. Son ilmeğimizi de örüp bitirdik. Şimdi arka tarafta, ön tarafta düz ördüklerimiz arka tarafta ters, ön tarafta ters ördüklerimiz de arka tarafta düz oluyordu arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz, düzleri düz ve tersleri ters olarak örüyoruz.
Arka tarafta 2 düz, 1 ters oluyor. Ön tarafta 2 ters, 1 düz yaptık. Arka tarafta da 2 düz, 1 ters yapıyoruz. Bu şekilde örelim sıra sonuna kadar. Sonra gelelim arkadaşlar. Evet. Arka sıramı da tamamladım. Şimdi ahududularımız için artırmalarımıza başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi ördüm. Ve buradaki düz ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkartacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra 2 tane ters ilmeğim var. Örüyorum. Sonraki düz ilmeğimi düz olarak örüp geçiyorum. 2 tersimi örüyorum. Ve bu düz ilmeğimin içinden 5 ilmek çıkartacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane tersimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi örerek geçiyorum. Yani arkadaşlar 2 ters 1 düz, 2 ters 1 düzümüz var. Bir düze ahududu modeli yapıyoruz. Diğerini örüp geçiyoruz. Bir tanesini ahududu yapıyoruz. Diğerini örüp geçiyoruz. Bir tanesini ahududu yapıyoruz. Diğerini örüp geçiyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi 2 tersimiz var. Bu düz ilmeğimizin içinden 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek çıkartıyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 2 tersimizi örüyoruz. Bir tane düzümüzü örüyoruz. 2 tersimizi örüyoruz ve bu ilmeğimizin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde kuruyoruz. 4 ve 5. Şimdi bu ilmeğimizden ilmek çıkartacağız. Evet. Sonra devam ediyoruz. Düzümüzü örüyoruz. Terslerimizi örüyoruz. Ve yine ilmeğimizi çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı işlemi tamamlayıp gelelim. Evet, ben ön tarafta ahududu modelimi kurdum. Şimdi arka tarafa geçtik. Arka tarafta tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi boşaldım. Düz ilmeklerim var. Bir tersim var. Düz ilmeklerim ve bakın artırmış olduğum 5 ilmeği de arka tarafta düz örgü olarak öreceğim. Evet, tekrar 2 tane düz örgüm var ve bir tane tersim var. Tekrardan 2 düzüm var. Sonra artırmış olduğum 5 ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve 2 tane de düz örgüm var. Sonra arada bir tane tersim var. Bu şekilde arka sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Yani artırmış olduğumuz ilmekleri de düz örgü olarak arka tarafta öreceğiz. Ön tarafta ise ters örgü olarak öreceğiz. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Diğer sırada görüşelim.
Evet, arka sırayı ördüm. Ön sıradayız. Şimdi ilk ilmeğimi boşaldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak alıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ön tarafta dediğim gibi artırmış olduğumuz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Arada bir tane de düzümüz var. Bakın 2 ilmek normalde ters olarak götürdüğüm ilmek. 1 2 3 4 ve 5 tane de artırmış olduğum ilmek. Sonra tekrar devamlı ters ördüğüm 2 ilmek ve bir tane de düzümüz var. Bu şekilde arkadaşlar ahududu modelimizi bu şekilde oluşturacağız. Ahududu model yapılışı kanalımda daha ayrıntılı bir şekilde anlatımım var arkadaşlar, video olarak. O videoya da bakabilirsiniz. Zor bir model değil. Kolay bir model. Sadece biraz ilmekleri devamlı artırdığımız için biraz uzun süren bir model. Ama kolay. Evet. Bakın. Artırdığımız ilmeklerin sırası 1 2 oldu. Şimdi bu 2 sıra oldu. Toplamda 5 sıra olasıya kadar öreceğiz. Yani ön tarafta ters örgü olarak artırdığımız ilmekleri, arka tarafta da düz örgü olarak tamamlayacağız. 5 sıra olduğunda geleceğiz. Bakın arkadaşlar, şurada da göstereyim. Ahududularımız 1 2 3 4 ve 5 sıra yapalım. Sonra geleceğiz arkadaşlar. Evet. Toplamda 5 sıra oldu. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 ve 5 sıra önde ters, arkada düz olarak ördüm. Geldim. Şimdi bu yapmış olduğumuz ahududuları toplayıp bu yanındaki düz ilmeklerimizi ahududu modeli kuracağız. Yani bir tarafta yapmış olduğumuz artırmaları toplayıp diğer tarafa artırma yapacağız. Şu şekilde ilk ilmeğimi boşaldım. 1 ve 2 tane ters ilmeğim vardı zaten yanında. Hemen burada 5 tane artırmamı yapmıştım. Onları 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi aldım. Bu şekilde geçiriyorum ve tek ilmek yapıyorum tekrardan. Ve 2 ilmeğim kaldı. Onları da ters olarak örüyorum. Şimdi buradaki bir önceki sırada buraya ahududu modeli yapmamıştık. Şimdi buraya ahududu modeli yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bu düz ilmeğime 5 tane artırmamı yaptım. Tekrar 2 tane ters örüyoruz ve 5 ilmeğimizi topluyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İpi geçirdim içinden ve şişime taktım. Devam ediyoruz. 2 tane tersimiz var ve düzün içine ilmek çıkartıyoruz, 5 tane. Evet, tekrar 2 tersimiz var ve 5 ilmeğimizi topluyoruz. 3 4 ve 5.
şişime geçiriyorum. 1 2 tersimi ördüm. Düzümden ilmek çıkartıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi topluyorum. İki tersimi örüyorum. Düzümden de ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci ahududularımızı da bu şekilde kurmuş oluyoruz. İki ters ve düzün içine de ilmek çıkartıyoruz. Tekrardan 5 ilmeğimizi topluyoruz. Bir, iki ters. Düzün içinden de ilmeklerimi çıkardım. 2 ters ördüm. Ve 5 ilmeğimi topluyorum. Şişime geçiriyorum. Evet, ahududu modelinin mantığı, oluş şekli böyle arkadaşlar. Yani çaprazlamasına modelimiz gittiği için bir düz ilmeğe model kuruyoruz, birisine kurmuyoruz. Birisine kuruyoruz, birisine kurmuyoruz. Daha sonra diğer ahududu modeline geçeceğimiz zaman da bir önceki sırada kurmadığımız düz ilmeklerimize ahududu modelini kuruyoruz. Bu şekilde. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Ve 5 ilmeğimizi bir alıp topluyoruz. Evet. Düz ilmekten de ilmek çıkartıyoruz. Bu sırada sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. İki tersimizi ördük ve 5 ilmeğimizi topluyoruz. Taktık. Tersimizi ördük. Düzümüzden de ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde ikinci ahududularımızı da yapmaya başlamış oluyoruz.
Evet. Son ahududumuzu da toplayıp taktım ve düz ilmeğimizin içinden de 5 tane ilmek çıkartıp ters örgülerimi ördüm ve evet, bakın birinci ahududularımızı yapmış olduk. İkinci ahududu sıramızı da bu şekilde ilmeklerimizi artırarak kurmuş olduk. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada bir önceki sırada yaptığımız gibi artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak örüyoruz arka sırada. Evet, bakın 5 tane artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Ve toplamış olduğum o 5 ilmeği bir topladım ya, tek ilmeğe çevirdim. O ilmeğimizi de ters ilmek olarak örüyorum. Evet, 2 tane düz ilmeğim var. 5 tane artırmış olduğum ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyorum. Tekrar 2 tane düz ilmeğim var. Ve tekrar 5 ilmeği toplayıp kapattığımda tek ilmeğe çevirmiştim. O ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, artırmış olduğumuz ilmekleri de düz. Tabii ki arka sırada düz, ön sırada ters örgü olarak yapıyorduk. Tekrar tersimizi ördük. Bu şekilde arkadaşlar, sıra sonuna kadar gidelim. Sonra görüşelim. Evet, arka sıramı tamamladım. Ön sırama geldim. Şimdi bir önceki ahudududa ne yaptıysak aynısını bu ikinci kurduğumuz ahududu için yapacağız. Yani ön tarafta ters örgülerle, arka tarafta düz örgülerle örerek toplamda 5 sıra olasıya kadar öreceğiz. Daha sonra 5 sıraya tamamladıktan sonra kurduğumuz, artırmış olduğumuz ilmekleri toplayacağız ve düz ilmek olan ilmeğe de 5 tane ilmek çıkartacağız. Tekrardan 5 ilmeği toplayacağız. Düz ilmeğe ilmekten 5 ilmek çıkartacağız. Tekrardan 5 ilmeği toplayıp düz ilmekten 5 ilmek çıkartarak 3. ahududu sıramızı kuracağız. Boyunluğumuz için toplamda 6 sıra ahududu modeli yapacağım. 6. sırayı kapatmadan geleceğim arkadaşlar. Hep beraber 6 sıra ahududumuzu yapıp gelelim. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 6 sıra ahududumu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'yı da yaptım. Geldim. Şu şekilde ölçüsünü vereyim. Toplamda 15 santime ulaşmışım. Bu yeterli bir uzunluk. Şimdi sizlerle beraber bu 6. sıradaki ahududumuzun kapatacağız. Sonra lastik örgümüzü de yapıp boyunluğumuzu bitireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 tane tersimi ördüm. Normalde buraya ahududu modelimizi yapmamız gerekiyor. Ama biz artık bitireceğimiz için burayı direkt örerek geçiyoruz. 2 tane tersimizi örüyoruz ve 5 tane artırmış olduğumuz ilmeğimizi kapatacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Pardon. 5. 5 ilmeğimizi bir alıyorum ve şişime geçiriyorum.
Evet. Şimdi 2 tane ters ilmeğim vardı. Onları ördüm. Bir tane düzümü örüyorum. 2 tane tersimizi örüyorum. Ve tekrar 5 ilmeğimi 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ördüm. İlmeklerimi kapatıyorum. Evet. Bu şekilde ahududularımızı kapatarak beş ilmeğimi aldım ve tek ilmeği çevirdim. Şişime taktım ve devam ediyorum. 2 tersimi ördüm. Düzümü de örüyorum. 2 tersimi ördüm. Tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi bir ördüm. Kapattım. Tek ilmeğimi sonra devam ediyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Artık bitireceğiz. O yüzden ahududularımızı kapatıyoruz. 4 ve 5. İlmeğimi şişime taktım. 1, 2 tersimi ördüm. Düzümü ördüm. 1, 2 tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Geçiriyorum içinden ve şişime takıyorum. Bir, iki tersim var. Bir tane düz örüyorum. Bir, iki tersimi ördüm. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi aldım. Bu şekilde içinden geçirdim. Tek ilmeği düşürdüm ve şişime taktım. 1, 2 ilmek ördüm. Bir düz ördüm. 1, 2 ördüm. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar ahududularımızı kapatıp gelelim. Evet, ben ahududularımı kapattım. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve direktmen başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet. En baştaki lastik kısmımızda da yaptığımız gibi bu kısmı artık lastik olarak öreceğiz. Bu şekilde. Evet. Yani artık örgümüze lastik olarak devam edeceğiz. Dediğim gibi eksiltmemiz yok, artırmamız yok, modelimiz yok. Sadece belli bir ölçüde en başta 12 sıra lastik örmüştük. Yine 11-12 sıra lastiğimizi örüp tekrar bitireceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde lastik örgü bir ters bir düz devam edelim. Ve boyunluğumuzun
ilk başlangıç kısmında 12 sıra yapmıştık. Dediğim gibi burada da 11-12 sıra lastiğimizi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, ben lastik örgümü de tamamladım. 12 sıra. Şimdi kapatıyoruz. Artık boyunluğumuzu bitiriyoruz. Bitirip hemen kenar dikişlerini yapacağız. Evet, direktmen başlıyorum ben. 2 ilmeği bir alıp bitiriyorum. 2 ilmeği bir alıyorum, bitiriyorum. Evet, 2 ilmeği bir alıp kesme işlemini bu şekilde tamamlayacağım. Bakın, çok düzgün bir şekilde kesme işlemini yapmış oluyoruz. Çok sıkarak kesmesini yapmayın arkadaşlar. Çünkü kafasından geçireceğiniz zaman biraz sıkabilir. O yüzden rahat olması açısından biraz bol bırakarak kesme işlemini yapmaya gayret edin. Bakın, bu şekilde güzel bir kapatmamız oluyor. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde 2 ilmeği bir alarak kesme işlemimizi tamamlayalım. Daha sonra kenar dikişi için tekrar yine geleceğim. Evet arkadaşlar, ben kesmemi bitirdim. Bu şekilde. Şimdi yan dikişini yapacağız. Bu kenardaki ilmek atarken biraz fazla ayırmıştım. Şimdi iğnemizi takacağız ve kenar dikişini yapıp boyunluğumuzu bitireceğiz. Evet. Şimdi direkt köşeleri sabitliyorum. Ve karşılıklı ilmeklerin içinden geçerek, bakın şurada bir ilmeğim var. Şunun içinden geçiyorum ve şurada karşıda da bir ilmeğim var. Onların içinden geçerek dikişimi çaprazlamasını yapıyorum. Bu şekilde. Bu ilmeğin içinden geçiyorum ve karşıdaki ilmeğin içinden geçiyorum. Tekrar bu ilmeğimin içinden, bu ilmeğimin içinden geçirdim. Bu şekilde yan dikişimizi yapıyoruz. Bakın. Şurada ilmeğim, karşıdaki ilmeğime geçiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilmeklerimizin içinden geçerek dikişimizi tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar dikişimizi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar,
ben yan dikişimi yaptım. Şu şekilde. Ve böylelikle bitirmiş olduk boyunluğumuzu. Beremizi de bir önceki videomda yayınlamıştım. Boyunluğumuzu da bitirmiş olduk. Ben size tam bir ölçüsünü de vereyim. 18'den biraz fazla oldu arkadaşlar. 18,5 santim uzunluğunda oldu. Genişlik olarak da 19 santim. Böylelikle boyunumuzu da bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İyi günler.